Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz nefroloji uzmanı doçent doktor Özgür Merhametsiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hoş hocam? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyiz. teşekkürler. Hocam böbrek sağlığını tehdit eden faktörler nelerdir? Halk arasında yaygın olarak bulunan diyabetes mellitus ve hipertansiyon ki halk arasında şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olarak bilinmektedir. Bu hastalıklar böbrek sağlığını tehdit eden en önde gelen hastalıklardandır. Bunun dışında obezite, hiperlipidemi, sigara içiciliği, aşırı tuz tüketimi de böbrek sağlığını tehdit eden diğer faktörlerdir. Türk Nefroloji Derneği'nin böbrek hastalığı yaygınlığını tespit etmek için 2007-2008 yılında yaptığı bir çalışmada, ki nüfusumuz o zaman yaklaşık 70-75 milyondu, her 6-7 kişiden birinde böbrek hastalığının olduğu tespit edildi ki yaklaşık 10 milyon. Evet, büyük bir oran. Hem şeker hastalığının hem yüksek tansiyonun yaygınlığını da düşünecek olursak aslında ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda bulunmaktadır. Yaklaşık 10 milyon kişi, ki bu 2010 yıllarındaydı. Şimdi henüz bu verileri yeni veren bir çalışma olmadığı için güncel bir veri size sunamıyorum. Maalesef Marmara bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar diğer bölgede yaşayan insanlara göre daha risk altındadırlar. Muhtemelen etkilenen çevresel faktörlerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Hocam belki de şöyle, hani o kadar oran yüksek ki belki birçok insan böbrek rahatsızlığını bilmeden sorunlu bir şekilde yaşıyor. Kesinlikle aynı çalışmada böbrek hastalığı olan kişilerin farkındalık düzeyi de yapılmış. Değil mi? Çok ciddi %5 oranında bulunmuş. Farkında değiller. İnsanların çoğu böbrek hastalığının olmadığının farkında. Çünkü böbrek hastalığı biraz halka anlatmak için söyleyeyim, sinsi bir hastalıktır. Erken dönemde hiçbir bulgu vermeyebilir. Aslında semptom vermeyene kadar kimse de bunun takibini yapma diyebiliriz. Bazı uyarıcı semptomlar var ama çok önemsenmiyor. Mesela gece idrara çıkmak gibi. Aslında gece idrara çıkmak normal bir davranış, bir semptom değildir. Ama insanların çoğu bunu önemsemiyor. Gece idrara çıkmak ilk semptomlardan biri olarak karşımıza çıkabiliyor ama genel olarak söyleyebilirim ki sinsi bir hastalık. Hocam her taraftan duyuyoruz aslında, bunlarla ilgili kamu spotu falan da yayınlanıyor. Su tüketmeliyiz, suyu çok kullanmalıyız diye. Bizim böbrekler için böbrek sağlığı açısından ne kadar su tüketmeliyiz günde? Biliyorsunuz vücudumuzun yaklaşık %60-70'i sudan oluşmaktadır ki bu bize suyun ne kadar önemli bir element olduğunu göstermektedir. Bütün organlarımızın çalışmasının için suya ihtiyacı vardır. Su ihtiyacımız çevresel faktörler, fiziksel aktivitemiz ve ek hastalıklarımız tarafından belirlenmektedir ama normal bir gündelik aktivitede bulunan bir kişi eğer kronik hastalıkları da yoksa ortalama günde 2-2,5 litre kadar su tüketmelidir. Ancak ileri karaciğer yetmezliği, ciddi böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi olan insanların 1 litreden, 1,5 litreden daha fazla su tüketmelerini önermiyoruz. Halk arasında bilinen şöyle bir yanlış inanış da var. Suyun tedavi edici etkisi var gibi düşünülüyor ama aslında suyun tedavi edici etkisinin olduğu 1-2 böbrek hastalığı var. Bunlardan birisi böbrek taşı, diğeri de kistik böbrek hastalığıdır, polikistik böbrek hastalığıdır. Onun dışında aslında su içimi önleyici bir tedavi olarak düşünülüyor. Evet, tedavi etmek değil de hani böbrek sağlığını korumak için bol su tüketmek gerekiyor. Peki az önce hani aşırı tuz tüketiminden bahsettiniz. Ortalama ne kadar tuz tüketmeliyiz böbrek sağlığı için? Tuz, yani sodyum klorür vücudumuzun önemli bileşenlerinden biri ve ihtiyacımız var ama diyette aşırı miktarda aldığımızda hipertansiyon ve böbrek hastalığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bir insanın günlük tuz ihtiyacı ortalama 6 gramdır. Yine başka bir derneğimizin bu konuda yaptığı bir çalışma göstermiştir ki Türk toplumunda tuz tüketimi oldukça fazladır. 6 gram olduğunu söylemiştim ihtiyacımızın. Onun 3 katı kadar, yani 18 gram kadar tuz tüketiyoruz. Ve bu tuzun da %30 kadarını ekmekten alıyoruz. Bizim diyetimizde olan işte salça her yemeğe koyuyoruz sonuçta. İşte peynir, zeytin, onlar aşırı tuzlu ürünlerdir. Diyetimizde bu tuza dikkat etmemiz gerekiyor ama genel bilinmesi gereken şey 6 gram tuz bize yetiyor. Bunu da tuzsuz ekmek ve normal tencereye az bir miktarda yemeklerimizi tuz atmak ve diğer gıdalardan almamız yeterli oluyor. Bu fast food yiyeceklerini hiç demiyoruz bile artık, değil mi Tabii hocam? ki, yani Onlar... hem de ayrıca marketlerdeki pek çok üründe içeriğine bakmıyoruz. Yüksek oranda tuz bulunmaktadır. Yani, Türkiye'de hocam yaşlı potansiyel, yani ileri yaşta yaşlanma da çok fazla var. Bizim yaşlı danışanlarımız için ya da yaşlılarımız için böbrek sağlığı açısından öneriniz ne olur? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Böbreklerimiz maalesef
yaşlanan organlardır. 30-40 yaşından sonra belirli oranda fonksiyonları azalmaktadır. Dolayısıyla yaşlı bireylerde böbrek fonksiyonunu etkileyecek pek çok hastalık da olduğundan dolayı yaşlıların böbrekleri gençlere göre daha hassastır. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar yaşlılarda, aynı zamanda kronik böbrek hastalığı yaşlılarda sıklığı gençlere göre oldukça fazladır. Derneğimizin yapmış olduğu çalışmada 60 yaşından sonra her 3 kişiden birinde, 70-80 yaşlarındaki kişilerde de 2 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Dolayısıyla ek hastalıkları da düşünürsek bu kişilerin böbrekleri daha hassastır ve gençlere göre su tüketimine daha çok dikkat etmelerini öneriyorum. Yine tuz tüketimini azaltmalılar ve kullanıldıkları herhangi bir ilaç böbrek sağlığını etkileyebileceği için yeni bir ilaç başladığında muhakkak hekimlerine böbrek sağlığı açısından danışmalarını öneririm. Şeker hastaları da aynı şekilde mi dikkat edecek? Onlar böbrek sağlığı için neler? Şeker hastalığı böbrek sağlığını tehdit eden birincil hastalık, kronik hastalıklardan birisidir aslında. O yüzden şeker hastalarının göstereceği önemli şeylerden birisi diyetleri, ikincisi de kan şekerlerinin takibi ve hekimlerin önerdiği hedef düzeylerini yakalamaktır. Şeker hastaları da tip 1 ve tip 2 diyabet diye ayırıyoruz. Tip 1 diyabette şeker hastalığı genellikle 10. yıldan sonra böbreği etkiliyor. Tip 2 diyabette ise 5. yıldan sonra böbreği etkiliyor. Genellikle şeker hastalığı böbreği etkilediğinde idrarda protein albümin kaçağı şeklinde ortaya çıkıyor. Bizim kılavuzlarımız tip 1 diyabetlilerde 5. yıldan itibaren, tip 2 diyabetlilerde de tanı anından itibaren her yıl idrardaki protein kaçağının tespiti için tetkik yaptırmasını öneriyor. Tabii ki diğer hipertansiyon hastalarında olduğu gibi, kronik böbrek hastalarında olduğu gibi diyetlerine özen göstermeliler. Onların diyabet hastalarının çok daha özel bir diyeti vardır. Onları diyetisyenlerinden, endokrinoloji doktorlarından alabilirler. Özgür Hocam, genelde çok tansiyon hastası var. Bu konuda genelde bilinçli oluyorlar ama yine tansiyon hastalar için böbreklerle ilgili nelere dikkat etmeleri gerekir? Ya da herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğu hipertansiyonu tetikler mi? Hipertansiyon da diyabetin hemen arkasında gelen böbrek sağlığını tehdit eden hastalıklardandır. Biraz önceki bahsettiğim tuz tüketimiyle ilgili yapılan çalışmanın devamı olarak 10 yıl sonra yeni bir çalışma yapılmıştır. Hipertansiyon hastalarına tuz tüketimi konusunda azaltması konusunda diyet verilmiştir ama gösterilmiştir ki ortalama o dönemde 15 gram tüketiyorsa tuzu azalt dediğimiz insanlar bile 12 grama azaltmıştır. Hani ilk başta size söylemiştim, bir insanın ihtiyacı 6 gramdır ki hipertansiyon hastalarına da biz 6 gramın altında tuz almasını öneriyoruz. Buna rağmen onun 2 katı kadar tuz alıyorlar ve gerçekten diyetimizdeki ihtiyacımız olan 6 gramdan her 6 gram artışında kan basıncımızda yaklaşık 5-6 mm civarlık bir artış oluyor. Hipertansiyon hastalarının genelini önerdiğimiz yaşam tarzı değişiklikler var. Bunların başında şimdi bahsetmiş olduğum tuz kısıtlamak. İkincisi Akdeniz tipi diyetidir ki bizim bölgemize uygun bir diyettir bu. Potasyumdan zengin yani bol sebze ve renkli gıdaların alındığı bir diyettir. Satüre yağların azaltıldığı, aynı zamanda sigara, alkol gibi alışkanlıklardan uzak durulduğu, yine bahsettiğim biraz önceki su tüketimini sağlandığı bir diyet öneriyorum onlara. Aynı zamanda düzenli bir egzersiz yapmaları gerekiyor. Hipertansiyon sadece böbrek hastalığını değil, başta kardiyovasküler hastalıklar açısından da riskli bir durumdur ki bu yüzden hipertansiyon hastalarının yıllık olarak kardiyolojik değerlendirmeleri gerekmektedir. Evet. Hocam peki idrarda kan olması ne anlama gelmektedir? Aslında bunu şöyle de biraz açmak istiyorum. Yani hasta idrarında kan olduğunu kendisi algılayabilir mi? Yoksa susuz kaldığını mı düşünür? Ya da bir tahlilde mi çıkıyor? Nasıl bir davranmalıdır? İdrarda kan olması aslında kanımızda bulunan alüvyar hücrelerin kana geçmesi olarak tanımlıyoruz. Böbreklerimiz su ihtiyacımıza göre idrarı konsantre veya dilüye şekilde atabilir ki kendimiz de bunu idrarın renginden anlayabiliriz. Çok su içtiğimizde rengi açık sarı suya doğru evrilirken az su içtiğimizde konsantre koyu sarı idrar yaparız. İdrarda kan olmasını nasıl anlarız? Çay, kola renginde idrarımızın olmasıdır. Veya işte yine 2-2,5 litre su içmemize rağmen bu renk hala bu şekildeyse kesinlikle o insanların bir hekime başvurmaları gerekiyor. İdrarda kan olmasına biz hematüri diyoruz. Hematüri kişinin gözle görebileceği şekilde olabileceği gibi yapılan tetkiklerde görülebilir. Kişi bunu fark etmeyebilir. Kendisinin fark etmesini tıbbi açıdan makroskobik hematüri diyoruz. Onun şöyle bir önemi var. 40 yaşından sonra özellikle sigara içen bireylerde ağrısız bir şekilde gözle görülebilir bir kanlı idrar yapılması özellikle mesane kanseri açısından
uyarıcıdır. Öyle bir durum olduğunda hemen hekime başvurmalıdırlar. Hematüri yani idrarda kan olması çok basit bir idrar yolu enfeksiyonun nedeniyle de olabileceği gibi biraz önce anlattığım gibi üriner sistem yani böbrek, üreter, mesaneyi ilgilendiren, devamındaki dokuları ilgilendiren kanserlerde de karşımıza gelebiliyor. O yüzden kişinin idrarında renk değişikliği, koyu renk değişikliği varsa su içimini arttırması, buna rağmen hala devam ediyorsa hekime başvurmasını öneririm. Özgür Hocam, genelde nefroloji hastalarında önce bir böbrek yetmezliği gerçekleşiyor. Böbrek yetmezliğinden sonra bir diyaliz indikasyonu oluşuyor ve en son evrede artık bir böbrek nakli ihtiyacı oluşabiliyor. Ülkemiz böbrek nakli konusunda ya da organ nakli konusunda ne durumda ya da böyle durumlar için ne önerirsiniz? Maalesef böbrek nakli konusunda yani kadavradan yani ölüden yapılan böbrek nakli konusunda ülkemiz çok iyi bir noktada olduğunu söyleyemem. Çünkü halkımızın organ bağışı konusunda korkuları var. Evet, korkular olduğu için çok duyarlı bu konuda davranamamaktadırlar. Çalıştığım organ nakli merkezinde edindiğim bir tespiti size söylemek istiyorum. Sonuçta bize oraya diyalize giren hastalar kadavradan böbrek bekleme listesine yazılmak için geliyorlar. Onların yakınlarına ki zaten vericisi varsa nakil yapıyoruz. Vericisi yoksa listeye yazıyoruz. Vericilerine sorduğum ilk sorulardan birisi şu. Sizin yakınınız diyalize giriyor. Siz organlarınızı bağışladınız mı? Hani böbreğinizi yakınınıza veremiyorsunuz ama en azından organ bağışı yaptınız mı? Şu ana kadar bir iki kişinin evet dediğini duydum. Yani gerçekten bir duyarlılık bu konusunda çok zayıf. Hani empati kuramıyoruz. Ülkemizde kadavradan böbrek nakli konusunda geriyiz ama böbrek nakli konusunda geri olduğumuzu söyleyemem. Yılda ortalama 2500-3000 böbrek nakli yapılıyor. Bunun da yaklaşık şu an maalesef %10 kadarı kadavradan böbrek naklini oluşturmaktadır. Son dönem böbrek yetmezliği, sizin anlattığınız, söylediğiniz diyalize giren hastalar yaklaşık 65.000 hastamız var. Bunların sadece 1/3'ü bu bekleme listesine yazılabilmekte. Bir kısmı ilgisizlikten, bir kısmı yetersiz bilgiden bu kadavra bekleme listesine yazılı da değiller. Hastalara önerim, diyaliz hastalarına zaten her diyaliz merkezinde onları ziyaret eden diyaliz hekimi, nefroloji hekimi, sertifikalı dahili uzmanı oluyor. Onlardan gerekli bilgileri alarak organ nakli merkezlerine başvurmaları ve en azından kadavra bekleme listelerine yazılmaları öneririm. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Özgür Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz nefroloji uzmanı doçent doktor Özgür Merhametsiz'di. Kendisiyle böbrek sağlığı hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.